Gürcistan, Tiflis'ten herkese selamlar arkadaşlar. Bundan önce Batum videomu izlemiş olabilirsiniz. Daha önce Türkiye'de, köyde, dağda, bayırda, kırsalda, doğada, buralarda yaşayan insanların hayatlarını hem merak edip hem sizlerin karşısına çıkarmıştım. Bunu çok seviyorum. Biraz olsun ülkemin dışına da çıkmak istedim ve buna komşulardan başladım. Batum videosunda bunu söylememiştim, neden burada olduğumu. Seyahat etmenin gücü çok fazla çünkü insan seyahat edince, yolda olunca öğreniyor. Ben buraya araç yoluyla iki arkadaşımla beraber geldim. Burada Tiflis'te kendime 2 gün ayırdım. Kaldığım yeri de göstereceğim size, sokakları da göstereceğim. Hareketli bir video bekliyor aslında sizi. Ama böyle şu marketlerin de bol olduğu sessiz sokaklarında videoyu başlatıyorum. Burası böyle sağlı sollu karşılıklı bit pazarı. Hani bizde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de falan vardır ya, çok büyük pazarlar vardır. Hatta tanıdığım arkadaşlarım var. Sadece bu işi yapıyorlar. Mesela sabahtan gidiyorlar 5.30-6'da. Topluyorlar orada ne var ne yoksa, tabii nasibine ne gelirse uygun fiyatlara. Böyle bir kültür var. Şimdi burada da aynı şekilde. İnternette baktığınızda görürsünüz zaten meşhur bit pazarı. Bakın karşıda da var ama çok güzel yapmışlar. Raf sistemi oluşturmuşlar. Yavaş yavaş kuruluyor ama ya. Buranın 5.30-6'sı 9-10'u yani. İşte bu yekparedir. İkisi bir anda açılır. Ama burada önce yarım açılıyor. Bak yarım, sonra tam açılıyor. Yani istersen azıcık aydınlık yapabiliyorsun. Hani azıcık aydınlık olsun, tamamı aydınlık olmasın diyebiliyorsun. Güzel bir artık. Eğer görmek, gezmek isterseniz burada karşınıza bir de Sameba Katedrali isminde bir yer çıkacak. Burası yeni yapı gerçi, 95 yıllarında falan yapılmış. Katedral, Katoliklerde geçerli bir terim. Piskoposluğun baş merkezi, yani kilisenin büyüğüne veriliyor bu isim, katedral. Çoğu kültürde tatil sadece deniz, kum, güneşten ibaret değil. Kültür turları yapan milletler de var. İşte Japonlar, Koreliler falan. Çok fazla görüyorum burada. Geniş bir alana sahip burası. Tiflis merkezde. Peyzajı falan da güzel yapmışlar. Bizim alanımız o. Bir ona bakalım. Şu mazgalları da Gürcistan bayrağını çok fazla gördüğüm için ona benzettim biraz, böyle acaba o mudur falan diye. Güzel çamlar falan, güzel bir görüntü oluşturmuş burada. İnsana garip geliyor, tuhaf geliyor. Taş yapıların içinde yeşillik. O yeşillik de düz peyzaj malzemesi falan değil. Yani üzüm asması yani, düşünsenize. Zaten burası biliyorsunuz, yani çok fazla böyle bir gelir kaynağı yok. Yani bir maden suyu var, bir işte şarap yapıyorlar, üzüm var. Dolayısıyla buralara da getirmişler, yapmışlar. Yani peyzaj olarak kullanmışlar. Yani bir peyzaj bitkisi olmuş. Hele derler ya, bizim üzüm asmasına bak. Peyzaj bitkisi olmuş. Ben de kalemsiz nasıl dururum? Davaya girdiği zaman da çizerek hakime verilmiş dosya. Her yerdeyiz abi. Evet, insan antrenmanlı olması lazım. Biraz nefesi iyi olması lazım buraya çıkana kadar. Yani çok merdiven yok da gene de şuraya kadar çıktığınızda böyle hafif nefese kalabiliyorsunuz. Chronicle of Georgia, yani Gürcistan kronolojik tarihi anıtı burası. Şunun devasalığına bakar mısınız? Gürcüler için bunun önemi çok buranın. Tam tepeye yapmışlar. Şu an bazı yerlerin yapımı devam ediyor. Burada 16 tane sütun var. Bunların hemen hemen yüksekliği 30-35 metre civarındaymış. Gerçekten hemen önündeki insanı görüyorsunuz değil mi? Nasıl küçük gözüküyor. Öyle büyüklüğünü anlayabilirsiniz. Giriş ücretsiz buraya. İnsanlar ziyarete geliyor. Hemen önünde ufak bir otopark var. Ulaşımla ilgili bir problem yok. Navigasyonu yazdığınızda zaten direkt ulaşıyorsunuz. Gürcü tarihindeki sahnelerin resmedildiği yer. Gürcü bir heykeltıraş tarafından yapılmış. Bu gördüğünüz devasa bloklar, sütunlar 30-35 metre büyüklüğündeymiş. Arka tarafa doğru geçtiğimizde gerçekten çok etkileyici bir manzara var. Eski ile yeninin karışımı, bakın. Bakın, Sovyetlerden kalma binalar. Eski, yeni yan yana.
Çok fazla park var. Tabii Azerbaycan Bakü'ye göre Tiflis'te biraz daha kısmen parasızlıktan dolayı bazı yerler doğal bırakılmış. Bu bırakılan doğal yerlerden dolayı da içeride gezdiğinizde Tiflis caddelerinde, Tiflis sokaklarında bir enerji hissediyorsunuz. Bu gerçek. Burada şu dükkanları görünce birkaç bilgi paylaşayım arkadaşlar. Buralara geldiğinizde sizin de aklınıza gelebileceğini düşündüğüm. İnsanlar güne çok geç başlıyor. Bence bunun nedenini gelip kendiniz görün bence. Orada bırakayım onu. Kiralar çok fazla ucuz değil. Hele bu savaşlar olduktan sonra biliyorsunuz Rusya, Ukrayna falan. Yani sadece bizim ülkede değil tüm dünyada bunun etkisi görülmüş. Kiralar ucuz değil. Yani 700-800 dolara kadar falan gelmiş. Kendi evin yoksa yaşamak zor diyorlar burada. Asgari ücret diye bir kavram yok ama en alt kazanan yani en alt ücret diye tabir ettiğimiz durumun karşılığı 900.000 lira. Yani bizim 13.000 TL civarına tekabül ediyor. Bir de açıkçası şaşırdığım bir durum da burada her şey kayıtlı. Yani ufacık bir dükkan deseniz mesela şurada içeri bir sakız bile girse her şey kayıtlı. Her şey vergi altında. Bu konuda muntazamlar. Yani birkaç görüştüğüm Türk de aynı şeyi söyledi burada. Şehir içinde ulaşım için Yandex kullanılıyor. Yandex'ten Uber'ler çağrılıyor. 3-4 dakika içinde geliyormuş. Burada bir ev var. Kredi kartınız varsa Visa, Mastercard her yerde alışveriş yapabilirsiniz. Çok cüz'i bir vergi koyuyorlar üzerine. Yani ülke değişikliğinden dolayı %1. Yani 350 liralık bir alışveriş yaptığınızda 3,5 TL falan bir şey koyuyorlar yani. Dolayısıyla o change'lerde yani değişimlerde ki o zararı da görmemiş olacaksınız ama gene üzerinizde lari olsun ama bu konuyu da unutmayın. Sol tarafta Sıvat Kulesi'nin olduğu yer. Özellikle Toyota'nın Prius modellerini burada çok göreceksiniz. Çünkü hibrit ve benzinli olarak çalışıyor. Burada yakıt pahalı olduğundan dolayı böyle söylüyorlar, böyle dillendiriyorlar. Biz aldığımızda bizim şu an ülkemizde 45 TL ama biz 40-41 TL civarına aldık. Dolayısıyla bu araçlardan burada çok fazla var. Bir de tamponları olmayan arabalar göreceksiniz. Çok fazlaca arkadaşlar. Uygun olduğu için fiyatları işte su altında kalmış, deforme olmuş, bir şekilde zarar görmüş araçları uygun fiyata getiriyorlarmış. Dolayısıyla herkes de parasına göre, imkanlarına göre o araçlarını düzenliyormuş. Yani mekaniği iyi, yürürü iyi derler ya, motoru falan iyi olduktan sonra çok fazla makyajı önemli değil. Ben getireyim, param oldukça ben onu düzeltirim, yaparım diye buralarda dolaşan, tamponu düşük, arkası, önü, sağa, solu kırık birçok araç var arkadaşlar. Çok fazla göreceksiniz. Buraya eski Tiflis diyorlar. Bütün hamamlar burada arkadaşlar. Tektonik bir bölge olduğu için zaten Borjomi'ye gittiyseniz Borjomi maden suyu vardır ünlü. Ondan da anlayacağınız gibi alt taraf hep kükürt. Yani evlerin musluklarından zamanında kükürtlü su akarmış. Biraz da kokar ya bilirsiniz kaplıcalardan. Şimdi hamamların olduğu bölgeye geldik. Buradan çıkarken arabanızı yani kalacağınız yer neresi bence oralara bırakın şehir içinde gezerken. Çünkü zaten şehir içinde her yer böyle 7-9 dakika falan civarı. Yani çok fazla böyle araçla ilgili bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. O yüzden buralarda araç park etmek sıkıntı, problem. Mutlaka aracınızı park edip de gelin. Ama bu sefer de yürüyeceğiniz için çok iyi bir ayakkabıya ve iyi bir ciğere sahip olmalısınız. Çok fazla turist var şu anda. Bakın o kadar sıcak ki yani esiyor ama o sıcak daha baskın geliyor. O yüzden Tiflis'e gelinebilecek tarih nedir? En mantıklısı diye sorulduğunda Haziran, Temmuz, Ağustos değil arkadaşlar. Nasıl bizim İstanbul'umuzun, Muğla'mızın, Adana'mızın sıcağı varsa buraların da aynı şekilde. Yani en mantıklı zamanlar Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım denilebilir. Evet şuraya doğru gidiyoruz. Oo güzel, benim tam sevdiğim böyle suyun, nehrin, su birikintisinin olduğu her yeri seviyorum yani. Nasıl görüntü? Evet, evet. Yani bizim gözlerden çıkan su olup da ilerliyor ya. Yok, Diğer hamamlardaki olan su dediler ya. Ne ya? Kükürtlü su işte. Su olur, Ha, evet. evet, evet.
Abi herkes resim çekiliyor, herkes. Bali. Bir eleştiri anlamında söylemiyorum. Biz de onların içindeyiz. Yani hani sosyal medyanın etkilerinden bir tanesi. Yani 2850 etkisinden bir tanesi falan diyebiliriz yani. Ha, oradan satın alıyorsun, ismini yazıyorsun, sonra buraya Ömür boyu beraber oluyoruz. düşünüyorsun kimi isteyeceğini, hayatında kimin olması istediğini. Sonra buraya koyunca, takınca kilitliyorsun. Aa, ılgın var burada. Ha. Ilgın demiş, bir de 1 milyon dolar demiş. Ha, sadece şey Evet. aşk falan değil. Tabii. Bir 1 milyon dolar istiyor, yani dileğini söylüyor abi. Evet. Bir de ılgınla Ilgın hayatını 1 geçirmek milyon doları istiyor. geldi mi? Bak, Simini kesiyor. Bunlar her türlü milletten gelen insanların dilekleri var burada. Güzel pazar. Kocaman benim. Güzel pazar vallahi. Oh pardon, sorry. Adamlar resim çekirken içinden geçtik. Orada eskilerden kalan bir taşı bile değerlendirmişler. Hemen üstüne bir tane öyle bir oturmalık yapmışlar. Bir resim falan çekiliyorsunuz işte. Yani sosyal medyayla elindeki varlığı birleştirmenin sonucu arkadaşlar. Yani aslında biz de bizim ülkemizde, kendi ülkemizde birçok varlığa sahibiz ama onu düşünecek, ilerletilecek hem de aynı zamanda en önemlisi yetki sahibi olabilecek zihinlere, taze zihinlere, iyi zihinlere ihtiyacımız var. Maalesef birkaç tanesi eksik oluyor. Aa, yılanı mı gördü o? Yok göremedi ama onu arıyor. Daha önce gördü herhalde, arıyor onu. Bak tam şeylerin içine girdi. Yeşilliklerin Gördün içine mü girdi. sen? Ben gördüm, buradan böyle gitti. Ha, suyla değil mi? O da onu gördü herhalde, gariban Arıyor. arıyor. Marketlere girdiğinizde bu arada bir öğünü hedef alalım. Herkesin tarzı farklıdır. Dışarıda yemeyeyim, kendim kendime bir şey hazırlayayım dediğinizde işte aperatif nedir? Domates, peynir, zeytin, salatalık, işte bir içecek, su vesaire falan 15-20 lira ile o marketten çıkabiliyorsunuz yani. Ama fiyatlar açıkçası şu mevsimde, şu videoda söylüyorum, hani çok da böyle işte Gürcistan ufak bir ülke, işte oraya gideyim çok ucuzdur her şey falan gibi bir durum yok arkadaşlar. O eskidenmiş, öyle bir durum yok. Bazı şeyler bizden de pahalı. O yüzden pastane kültürü çok fazla burada. Böyle serpme kahvaltı tarzı veya bir şey, tabak kahvaltı tarzı bir şey düşündüğümüzde 15-20 liradan yiyebiliyorsunuz. Bir şeye benzer ponçik falan tarzı bir şeyler var, böyle poğaçalar, hamurlar. Ekmekleri farklı mesela. Sabah kahvaltılarını o şekilde de geçiştirebiliyorlar. Onu gördüm yani. Can I shooting? Tiflis'e Aktaş sınır kapısı 214 kilometre arkadaşlar. 4 saat falan civarı. Sarp sınır kapısı da 5 saat 378 kilometre. Eğer direkt uçakla gelecekseniz zaten bulunduğu şehirlerden gelebilirsiniz. Çok fazla böyle satıcılar var sokaklarda. Farklı bizim küme dediğimiz yiyecekler var. Baharatlar var. Bunlardan çok fazla var arkadaşlar. Böyle mix yapmışlar. Bütün meyvelerden var. Yani iyi yetişen meyveler. Burada işte böğürtlendir, çilektir, üzümdür, incirdir. Çok fazla sık var. Dolayısıyla bu şekilde yiyecekler çıkıyor. Ananas da var orada. Ufak karpuzlar var. Armut, şeftali var. Ejder meyvesi var. Vay, çok güzel. Çok güzel. Ya şimdi yemekler insanın aklına geliyor. Biz belki bilmiyorum bugün yani genelden beri işte haçapuri falan herkes söylüyor tabii ki doğal olarak. Haçapuri falan yedik. Ama onun dışında ya sulu yemek falan yok mu dediğinizde var elbette ama bizim Türk mutfağı kadar geniş değil arkadaşlar. Yani böyle kişnişli işte sulu yemekler falan baharatlı çok fazla ama onun yanında işte biliyorsunuz zaten hınger var. Yani bizim bu Türk mantığı dediğimiz. Ama en önemlisi ceviz hemen hemen her yemekte var arkadaşlar. Yani aparatif yemeklerde de var, mezelerde de var. Normal sulu yemeklerde de var. Ceviz her yerde kullanılıyor. Bir kültür çünkü her yer ceviz. Cevizin çok fazla yetiştiği bir yer. Patlıcan yemeği var mesela. Duyarsınız patlıcanı severseniz. Elmanın
böyle elmanın içine oyup bir şeyler koyuyorlar içine. Öyle bir yemek var. Fırına atıyorlar ondan sonra onu. Bilmiyorum, ben pek tercih etmem ama öyle bir yemek var. Lobio diye bir şey var. Sarımsakla, barbunya ile cevizle yapılan bir yemek. Where are you from, Mr.? Turkey. Hi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. I love Turkish people. I çalışıyorum before Turkish. Rixos, dance animator. Vay, güzel, güzel. I can give Mr. Why Georgia? I can give good price. I can give 20. How many person you are? Three? Three persons. I can give more discount. It's last. I can give 30. 30. Tamam, Half güzel. price. Yani- Half price I can give. 50% discount. Yarısını alıyorum diyor yani. Normally 60 lari one person, but Ha 30 mu? Ha serti. 30. Yok. Yarısını alıyorum diyor. Sorry, is this the peach bridge? Piece of bridge, yeah. Okay, take. Do you want boat tour on the river? Boat trip, do you want? Boat. No. Oh, it's really good, you will enjoy. Thank you, thank you. Burası Barış Köprüsü arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar ya. Balon da aşağıya inmiş. Vay. Kura Nehri'nin üstündeyiz. 1500 kilometrelik bir nehir. Pazara kadar akıyor. Burada da gençler çalışıyor. Tur satmaya çalışıyorlar. Gürcistan'ın nüfusu 3.713.000 civarı. Yani bir Bursa kadar arkadaşlar ya. İlginç değil mi ya? Böyle bir ülke ve bunun 1/3 Tiflis'te yaşıyor. 1.300.000 nüfusu var Tiflis'in. Hava ve oksijen anlamında da mesela bazı görüştüğüm insanlar burada, arkadaşlar, tanıştığım kişiler diyor ki yani gece geç bir vakitte çok yorgun bir şekilde yatsam bile kısa bir vakit uyuyarak sabah çok erken dinlenmiş, dinç bir şekilde kalkıyorsunuz dedi. Yani bu çok önemli bir konu. Yaşam anlamında düşündüğümüzde çok önemli bir konu. Merhaba, Murat ben. Merhaba Sinan. Şu an YouTube, sen de aynı şey YouTube'dasın. Ne yapıyorsun burada? Burada mı yaşıyorsun? Yok, Yoksa geziyorum ben. geziyorsun şu Aynen. anda. Tam gezgin görüntüsü. İşte 3 gündür buradayım. 2-3 gün daha buradayım, ondan sonra gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bakü'ye. Batum'a gideceğim. Yok, Batum. Batum'dan Güney Kore'ye. Güney Kore'ye geçeceksin. Aynen. Oyunculuk yapıyordum Türkiye'de. Hı hı. Ondan sonra bıraktım, dünya turuna çıktım. İşte 2 yıldır geziyorum. Hani böyle bir hikayeler vardır ya, 5 parasız yola çıktım falan. Ha, öyle. Ona yakın bir şey mi? Ha, öyle. Yeni insanlar tanımayı seviyorum, yeni kültür tanım. Yemek özellikle mesela. Her gittiğim ülkenin meşhur neyi varsa hepsini denerim yani, kesinlikle. Güzel. Aynen. İçin rahat, Tabii. endişen yok. Yok. Ailen nerede? Ankara'da. Ankara'da. Bu Onlar yolun da açık bir şey olsun. demiyorlar. Sinanko. Teşekkürler. Siz? Ben Murat. Muratça. Yok, siz de Muratko. geziyorsunuz. Burası da Orbelian Meydanı'nın hemen yanında Carrefour vardı ya. Carrefour'un hemen üstündeki alışveriş yeri. Yemek yeme yerleri de var. Biz de şimdi yemek yiyeceğiz ama ne yiyeceğiz bilmiyorum. Şöyle fiyatları göstereyim. Bize yakın yemekler. İşte çiğ köfte var, balık var, lahmacun var, döner var, yine dürüm. 15 lira, 17 lira civarı. Ha, o da et döner 23 liraymış. 2.20 lira. 26 lira tanesi. 4 tane, 4 tane yeter mi sana? Yeter mi 4 tane? Bak haçapurisi Kaç tane farklı yiyeceksin? buranın. Kaç Ben tane mi? yiyeceksin? 10 tane yerim. Oo. Haçapurisi farklı bak. Haçapuri bu Bak işte. içini görüyor musun abi? Evet. Bak bak. Kendini kapatmışlar. İçini görüyor musun? Biz hamur yedirdiler bize. Orada ana fikir hamurdu. Burada ana fikir peynir. Ama bu, olay bu. Bak bu yenilebilir. Yeni mi haçapuri yiyeceğiz? Bu yok, ondan Çok da geliyor yeriz. ya bu. Bir tanesi çok geliyor ya. Abi gelmez. Oradaki hamurdu komple. Hamur Öyle mi bizim diyorsun? afiyet. Bak hamur yok içinde. Benim hıngel yesim var. Hıngel yiyelim. Elle de hıngel. I want to just chicken. One small, büyük küçüğü 15. Sandviç mi alsın? Ha, ekmekli mi yiyeyim? Tabakta mı sandviç mi istiyorsun? Tamam, sandviç. Sandviç. This is the sandwich. Sandviç. Lagi to Pak, ada kain udah.
Ağızka belki aklınıza gelebilir arkadaşlar. Ben de zaten direkt aslına bakarsanız o odak noktasıyla biraz buralara ulaşmaya çalıştım. Bu iki videoyla şu anda karşınızdayım ama Sovyetler bölündükten sonra özellikle ve Ağızkalılar çok iyi biliyorlar. Bizim ülkemizde de var. 1944 sürgününden sonra burada oluşan orijinal hayatlar var ve gerçekten gözyaşı dolu hayatlar. Ben aslında bunları biraz merak ederek buralara ulaşmaya çalıştım. Bunlara ulaşmak için de Batum ve Tiflis'ten geçmek gerekiyor. Buralarda ilişki kurmak gerekiyor. Çevre yapmak gerekiyor. Ve gerçekten çok iyi oldu. Güzel oldu. Yani gerçekten güzel oldu. İyi insanlarla tanıştım. Yön veren insanlarla tanıştım ki buralardan geçip o orijinal hayatlara ulaşabileyim. Biraz daha tecrübeleneyim, biraz daha bilgileneyim. O yüzden daha sonra inşallah vakit bulabildiğim takdirde hem Balkan ülkeleri dahil, işte Türk devletleri vesaire bu tip yerlerde bu hayatlara dokunmaya çalışacağım. Bu videoda sadece turist anlamında, yani bu ülkeye geldiğinizde gezip göreceğiniz yerler manasında bir video izlediniz. Yani tabii ki onun içinde de gezemediğim, göremediğim yerler vardır mutlaka. Hani demiş olabilirsiniz ya Murat keşke şuraya da gitseydin falan diye. Benim kaldığım otel burası. Böyle bir caddede benim kaldığım otel. Özellikle Türk devletlerinden vatandaşların ve Türklerin tercih ettiği bir otel. Adora Otel. Şöyle içeri de göstermek istiyorum size. Burası ortalama bir otel. Gayet kapıdan girdiğinizde hem güler yüz sizi karşılıyor. Kahvaltısı da güzel. Biraz sonra aşağıya indireceğim sizi. Kahvaltı salonuna, enerjik bir yerde. Odalar da güzel. Sıcak sorun yok, problem yok. Ya ben şöyle tercih ediyorum. Şimdi bunun altında da şöyle göstereyim mesela. Bakın tam karşıda eski evler var. Bu tip eski evlerin bulunduğu sokaklar, caddeler var, tamam mı? Teyzelerin, amcaların falan böyle işlettiği guest house'lar var. Onlar işte Türk parasıyla 400 liraya, 500 liraya, 700 liraya da inanın odalar var yani. Güzel vakit geçirdiğimiz, memnun kaldığımız bir otel. Hem de zaten bütün gezeceğiniz yerlere yaklaşık, yani internete girdiğinizde o rakamı göreceksiniz. 7 dakika, 10 dakika uzaklıkta. Burası da böyle şirin, renkli bir kahvaltı salonu. Ben ilk günün sabahında kahvaltıyı şurada yapmıştım. Şurası. Çok güzel. Hemen burayı görünce böyle dedim böyle renkleri seviyorsun. Ya işte her insan sever renkleri yani. Burada bir hanımefendi kahvaltıyı hazırlıyor. Hatta Türk olduğunuzu anladığında da işte çay mı kahve mi diye soruyor. Sen eğer çay dersen ondan sonra bir soru daha geliyor. Paket çay mı normal çay mı diyor. Yani size demleme çayı da alternatif olarak sunuyor. Bilginiz olsun. Kapıda da hemen bir tane hanımefendi var böyle çok güler yüzlü. Gerçekten bize yardımcı olmaya çalışıyor çok. Hem Gürcüce biliyor hem İngilizce biliyor. Gürcü zaten biliyor da. Burası da lobi. İstediğiniz zaman buradan çay kahve içebilirsiniz. Orada oturabilirsiniz. Gayet enerjik, güzel bir otel. Birçok yeri kısa zamana yayayım, gezeyim dediğinizde belki bu sıkıntı olabilir arabayla. Çünkü park sorunu her yerde var. Az önce yanımızdan geçen arkadaşı gördünüz mesela. Yine ufak çaplı, çok az zamanım var, 2 günüm var. Bunu güzel değerlendireyim dediğinizde bizim oradaki martılar var ya, onlar gibi burada aynı şekilde bir organizasyon var. Selam aleyküm. Aleykümselam. Türkiye'ye geldin mi? Ben bir tane Trabzon oldum. Trabzon. Çay mı? Çayda mı çalıştın? Çoktan beri de tercüman. Tercüman he. Süper tercüman. Süper tercüman. Liman başka Trabzon. liman başkanlığı. Gemir. Ben çoktan beri 30 der up. Öyle mi gidiyor? Yok yakın. Orada yol orada var. Buradan aşağı indik. Sola gittik. Yes. Orada. Bak. Tamam. Otelin yanı. Yes. Okay. Yes. Tamam. Yol. Okay. Zaza, thank you. Güle.
Kendine iyi bak. Şeyimiz var. Hani İngilizce bilmiyorum ama Türkçe yavaş ve yüksek sesle söyledin lan. Buradan gideceksin. Camiden sağa sapacaksın dedim, anladı zannediyorsun. Anladığını zannediyor. Bağırınca sesini ulaştırmaya çalışıyor. Aslında dava o yani. Ravanjoba. Ravanjoba. Çalabilir misin? Müzik. Benim işim diyor zaten. Abi daha yeni yap. Dur bakayım. Ne diyecek? Откуда? Откуда? Tavaba. Tavaba. Tavaba çıkmaz mı? Ne çalayım diyor. Tavaba çok güzel ya. Evet, enerjimizi depoladık, müziğimizi dinledik. Benim istediğim şarkıyı çalmadı ama belki repertuarında yok, belki bilmiyor, belki müsait değil, hazır değil. İşte bu. Bir dakika. Bunlardan bahsetmiştim. Ben böyle giderim. Acaba hangi uygulama ya? Uygulama zaten yazıyor abi. Bir, kuş, dört. Tamam. Ha, fren Evet. yapıyor kendisi. Onu söylemiş olduk. Bu arada tam bu heykeli görmüşken tarihte herhangi bir olay olduğunda o konunun unutulmaması için gelecek nesillere taşınabilmesi ve anlatılabilmesi anlamında böyle heykellere çok rastlıyoruz burada. Çok rastladım. Evet, canlı bir yere girdik. Saat kulesine geldik, tamam. Bizim Eskişehir'de mi böyle bir şey vardı ya? Bir teyze vardı sanki, bir şey anlatıyordu, yanına oturuyorduk. Özel anlatıyor, beni kabul etmedi. Beni dersine kabul etmedi. Çeşitli motifler var burada. Hepsi bir şey anlatıyor. Evet, enerji devam ediyor şu anda. Böyle bir sokağa girdik. Ya sizinle beraber öğrenmek çok hoşuma gidiyor. Ben de sizinle beraber keşfediyorum. Zaten ben o ağır gezginler gibi gezgin değilim. Yani ben yerleşik yaşamları da çekiyorum ve zaten ben yerleşik yaşıyorum. Yalnız seyahat etmenin gücüne de inanıyorum. O gezginler de, o gezginlerin çektiği videolardaki süreç de zaten hem onların öğrendiği hem de sizlerin öğrenerek çözümler bulduğu, yeni bir şeyler öğrenip gelişmeyi sağladığınız videolar ya, o çok keyifli oluyor. Biraz öyle bakmak lazım. İnsanların akşam yemekleri zamanı çok bağırmayalım. Bu sokağın ortalama fiyatına mı bakalım abi? Mesela ne var burada? Burada bir dürüm var, 23. Kebap dürüm var, 23 lira. Şu an Türkçesi altta yazıyor. Bir çorba var, 36 lira. Biraz yüksek. Bölücü yemekleri tabii de. Mesela ikon olmuş yemeklerden insanlar hemen internette karşına çıkan. Fingel var. 2 lira mı? 26 lira. Tanesi 2 lira. Tamam, tanesi 2 lira, yani 26 Türk lirası arkadaşlar. Eski binayla mesela yeni bina yan yana. Orada herhangi bir, herhalde doğallığı bozmamak için veya başka sebeplerle ona dokunmamışlar. Altta yeni dükkanlar var. Burası bir otel. Otel çıkışı. 7/24 açık bir yer. Oo, sanki var ya Türk sokağına giriyoruz ya. Halılar baksana. Antalya Kaleci. Kaleci, evet. Dondurma mı yesek, ne yapsak?
strawberry. Tamam, okey. Ha, iyi. And fresh. Hep taze, hepsi taze meyve de katıyorum içine diyor. How much money? 115 Hayır, 150 lira diyor, 15 lira. Tabii 5 lira değil. 15 lira. Ne diyorsunuz? biraz yüksek mi geldi? 5 lira olmaz mı be abla? Değil mi? Ama desene 5 lira olmaz mı be abla? Sanki be ablayı söyleyeceksin. Anlayacak. Ya ne çok heveslenmiştik ya. Bir tane alsak üçümüz yesek. Abi şurada ben Vallahi bak, üşemediniz ya. Tadına bakalım. Baksana olacak ya. Bak gerçekten bir tane alalım, olmaz 15. Abi, üç tane Larimiz var. Zaten bitti. Turumuz da bitti. Tamam 3 tane alalım. Larimiz var. Ya güzel bir şey mi? Sen seç bak bakayım kaç larimiz var. Paraları al sadece. Larimiz var. Lari. Bozuk larlarımız da var. 45 lira yapıyor yani. Tamam ya al sen şunu. 10 liraya 130. Tutsana şunları. Al 3 tane al. Ha? Alalım mı? Al Bırak ya amanı satayım ya. Anasını satayım ya. Harcamak lazım bu parayı. Tabii bitirelim de yerleri. Kalmasın buradan. Fakir giderken. edebiyatından çıkalım. Sıcacık olmuş. Bütün gün cebinde dolaşıyor. Aynen. Abi sen al. Tamam. Cherry. Vanilya. Ha, okey, tamam. O sosu at döküyorum diyor, çikolatalıyı diyor. O zaman çileklinin üstüne. Tamam. İkinci tur. Buyur abi. Teşekkür ederim. Götür bakalım. Götür. Of diyorum. Al şu paraları. Yok, abla kızıyor. Yeter artık diyor. 1 lira. Ekstra çikolata sos. Okey. Teşekkür. Kaç? Dondurma elime hissediyorum. Güzel değil mi? Mükemmel. Eskiyi sevenler için burası uğrak noktası olabilir. Ne kadar gidiyor böyle ya? Daha ortaya doğru gidiyor mu? Ya sanki öyle bir yer ki hiç ilgin olmasa bile mutlaka bir şey alırsın gidersin buradan. Oo çok yakıştı ha. Koyun. He. Kokuya bak. Derin. Aa evet direkt Gerçek. koyun ha. Evet. Tam burası. Papahi. Ha, Chips here. ha, Georgia papak. Ha, Gürcistan şapkası. Aa çok yakıştı. Good. How much money? 70. 17 lira. No, 70. 7 and 0. Ha 70 tamam işte. Ha 70 lira. Tamam 70 lira. 70 değil mi? Tam akşam üzere böyle gün batmak üzere şehir turu yaptıran bir amcamız var burada. Böyle bir lüks araçla. Çok güzel bir meydan. Ama birkaç tane varmış burada. Gürcü bayrakları. How much money is the tour? Wait. I say for all 100 lira. Ya zero. Ha, üçüncüsü 100 lira. Bana tuşları 100 değil mi? Oh, 35 lira for one person. 35. Tamam. Bu turlar çok güzel bak. Ne? Yani çok güzel bu tur ya. Süper. Safranbolu'da yapmıştık. Mükemmeldi gerçekten ya. Hem Safranbolu'da şeyle. golf arabası. Golf arabası evet. Mantık aynı abi. 40 dakika sürüyor diyor şehir turu. Farklı araba Yani yapmışlar minimum bak. 40 dakika sürer ki sen durdurursan hayır ben biraz daha beklemek istiyorum. Evet. Biraz daha detay görmek istiyorum. O zamanlar Üzerine Her şeyler ekliyor. bak Rolls Royce, Bentley, hep kalite arabaların taklitlerini yapmışlar. kişi başına bu şey diyor. Kişi başı var işte Hani tamamen 50. 5 kişi, 6 kişi kaç kişi alıyorsa Toplamda 100 lira. toplamda 100 lira. Evet. Ha. 33 tantuni döner var burada ya. Bu sahibi Türk mü acaba ya? Ne zaman da buradasınız abi?
Dükkan 6 ayda açık. 6 aydır. Daha önce burada mı yaşıyordun? Ben 11. aydan beri burada yaşıyorum. Ben YouTube'da içerik üreten biriyim. Arkadaşlar ticaretle falan uğraşıyor. İşte otel malzemeleri falan, turizmle uğraşıyorlar onlar. Batum'dan girdik biz Sart'tan girdik. Bir parkur yaptık işte. Ahıska'dan Tikrit'e geldik. Buradan da arkadaşlar çıkacağız. Karadeniz'de işte böyle gezilecek yerleri falan çekiyoruz. İkinci gelişimiz buraya. Yukarıda Adora'da kalıyoruz. Bu 33'te görünce girdik içeri. Konu bu yani. Aynen öyle. Ne ikram edildiniz aslında? Çay söyledin ya. Söyle Çay yok geldi. abi, yemek ya. Çay yeter. Şimdi yedik ama yarın iki gün buradayız. Yarın Orbilyani Meydan diye aşağı geçiyor. Orbilyano Meydanı. Evet. Veya önce eski ismi Şeytan Pazarı. Sonra Çiçekçilerin olduğu yer burası. Bu mahallede Atoneli Caddesi, Atoneli 20 bizim adres. Atoneli Caddesi olarak Atoneli geçiyor.